Arkadaşlar merhaba, Mert ve Tasarlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Katya'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki boyutlu çizimlerden devam ediyorduk 3 boyutlu çizimlere geçmeden önce. Aslında bir tane yapmıştık 3 boyutlu parçada. Ama 2 boyutlu çizimden başlayıp 3 boyutlu çizime geçmek daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ve ekranda gördüğünüz parçayı çizeceğiz arkadaşlar bugün. Hemen çizim sayfama giriyorum. Start Machine Design'dan Part Design'e girişimi yapıyorum. Part Design benim bildiğiniz üzere çizim sayfamda. Ve üst düzlemde mi çalışalım bunda? Hani üst düzlemde çizelim. Üst düzlemi seçiyorum ve buradan skecimi açtım. AutoCAD skecime girmiş oluyorum. Parçaya bakıyorum. Benim şimdi şurada radius 30'um var. Daireyle başlamam daha iyi. Dairemi çizdim. Ardından ölçü komutuma girdim. Dedim ki bunun çapı 60 milimetre. Çünkü radius 30 milimetre oluyor. Aşağı kadar iniyor. Buradan bir çizgi var. Yukarı doğru taşıdım çizmemi. Profil komutanı, line komutumu aldım. Aşağı doğru iniyor. Ve şöyle bir şekilde devam ediyor. Şöyle çıkıyor. Ve şurada bir tane kanal. Ve burada bitiyor sanırım. SC ile komutu bırakıyorum. Evet. Şimdi isterseniz şurayı bir ilk başta silgiyle trimleyelim. Ardından ölçü komutumuzu alalım. Bakalım. Ölçülerimizi teker teker vermeye başlayalım. Şuradaki ölçüm benim 80 milimetreymiş. 80 milimetre ölçümü yazdım. Şuradaki pağım kayboldu. O yüzden şurayı tekrardan kaldırıyorum. Genel boyum 60. Zaten burası 60 olduğu için sıkıntı yok. Radius şuradan dolayı. 60'ı vermeye gerek yok. Şurası 32 milimetreymiş. Ölçü komutumu aldım. 40'lık olan kısmı 32 milimetreye çektim. Bir daha bakıyorum. Şurası 25 milimetre geliyormuş. Hatta orayı vermeden önce şu üst tarafları verelim daha iyi. Ee, Aşağıdan vermek lazım. Ölçü komutuna girdim. İlk başta şurada bir 20'lik ölçüm var. Orası tam gelmiş. Ardından şurası da 20. Buradaki 20'yi de yazdık arkadaşlar. Şimdi ben bu çizimi buradan böyle yukarı doğru taşıyorum biraz. Tabi kaydırdık. Şimdi düzelttik CTRL Z ile. Şuradaki ölçüyü verelim 25 olarak. Sağ tık dikey. Hatırlıyorsunuz bir önceki videoda anlatmıştık. Bir daha yapalım isterseniz. Belki videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarımız vardır aramızda. Katya'da ölçü verirken çizgi seçiyoruz ama Solid'deki gibi mesela Solid'de otomatik olarak sağa sola döndürdüğümüz zaman o çizgiyi otomatik olarak algılıyordu. Ama bunda ölçüyü seçiyoruz. Constraint komutuna giriyoruz. Ardından çizgiyi seçiyoruz. Boş bir alanda sağ tık yapıyoruz. Ölçüyü bırakmadan. Bakın ölçü hala elimde bırakmadım. Sağ tık yaptım buradan. Diyorum ki vertikal ve horizontal yani dikeylik ve yataylık ölçüsü. Hangi ölçü istiyorum diyorsun. Ben vertikal diyorum. Diyor ki benim vertikal diklik ölçümü görecek. İşimi görecek. 20 milimetre orası. 20 milimetre de burası. Ekstra giriyorum. 32 atladığımız bir ölçü var mı diye bakıyorum. 25, 20, 20. Şurası 14 milimetre. Line komutundan girdik. Buradakini 14 milimetre verdik. Ardından şunla şunun arasındaki ölçü zaten mor olarak veri veriyor. Ama şurası büyük ihtimalle aynı doğrultuda olduğundan ötürü herhalde. Konsol komutuna bir girelim. İlişkiler bölümünden. Aynı bölümdeymiş. Sıkıntı yok. Şuradaki ölçüyü verirsek doğru olacak mıdır işimiz bakalım. 25, 20, 20. 40, 65 yapıyor şuraya kadar. Burası 65 ise 25, 20, 20. Tam orada 20 milimetre kalıyor. Biraz parçamıza yakınlaşalım. Parçamızı aşağıya doğru aldık. Şuradaki 60'ı silelim. Ölçüye girelim. Şuradan şöyle dışarı doğru radius 30'umuzu verelim. Şimdi şurada bir tane slotum var. Şurada bir tane yarım daire komutum var. Slota giriyorum. Dikdörtgen komutu adı altında. Şurada şöyle bir tane slot bırakıveriyorum hemen. TLT yakalamazsın. Slota bir daha girdim. Şöyle ufak bir slot oraya yaptım. Ölçülerine bakıyorum. Bunun ölçüsünün genişliği şurası 20 milimetreymiş. 20 milimetre. Okey.
Ölçüye bir daha bakalım. Şunla şu noktamla şurasındaki mesafe benim 10 milimetreymiş. Yani tam 10'a gelmiş. Genişliğim radius 5. Yani radius 5. Şurası 5 milimetre. Şuradan da kontrol etmek gerekirse radius 5 gözüküyor. Doğru. 20 milimetre. Şurada bir ölçü vermem lazım benim. Okey. Ortadan 1 milimetre olarak geldi. Slotumu çizmiş oldum. Şimdi şuradaki şapka kısmını yapalım. Yine tam aynı merkezde mi? Evet, aynı merkezde. Şimdi burada bir tane dairem var. Dairemin çapı ise radius 15. Yani çapı 30. Çap 30'umu ayarladım. Aşağı doğru 8 milimetrelik bir ölçüm var. Parçama yakınlaşıyorum. Biraz daha yakınlaştım. Şimdi çizgim bittiği yerde aşağı doğru geldim. Şöyle uzattım. Line komutuna bir daha girdim. Noktaları daha sağlıklı yakalamak için aşağı doğru uzattım, bıraktım. Ve ardından fazlalık kısımları ben buradan silgiyle trimliyorum. Buraları da uzattık. Ölçü komutuna girdim. Dedim ki şu noktalarım arası benim 8 milimetre. Ardından uzaklaştık. Bir daha uzaklaştım. Bir daha yakınlaştık. Şu an bakıyorum. Eksik bir şeyim var mı diye. Hemen şöyle bir şey yapayım şurada. Hemen şöyle kaydıralım. Şu tarzda. Heh. Sayfamı da kaydırayım. Bunu da getirelim. Yan tarafa koyalım. Bakalım yanlış bir şey, eksik bir şey var mı? Tüm ölçülerin tamamına yeşile dönüşüyor. Sıkıntı yok. Yani unuttuğumuz bir şey olsa ölçü bazında zaten sabitlenmezdi. Tamam. Buradan gene Sketch'ten çıkıyorum. Pet komutuna giriyorum. Tahmini bir kalınlık veriyorum. 10 milimetre kalınlık olsa yeter diyorum. Hatırlayacağınız üzere hem orta kliğe bastığım zaman hem sağ tıka bastığım zaman parçamı döndürebiliyordum. Sadece orta tık, yani orta klik, o yüzden tekerlekten bahsediyorum. Orta klik parçayı taşımaya yarıyor. Orta tekerleğe bastığım zaman ve sağ tuşa bastığım zaman da parçayı burada düzlemler etrafında döndürebilme yeteneğine sahip program. Ve gerekirse buradaki düzlemleri X, Y, Z'ye girerek tek tek seçerek buradan Hide Show diyerek gizleyebilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.